Merhaba, ben Orkun. Size Oakley HDO ve XYZ Optics teknolojileri nelerdir onları anlatacağım. Evet, yeni bir teknoloji tekrar. Aslında XYZ Optics ve HDO aynı şey demek. Bundan 5-6 yıl önce Oakley XYZ Optics diyordu. Bence aslında birazdan anlatacağım, daha güzel anlatıyor hikayeyi. Sonra bu HD teknolojisinin hayatımızda aşırı yoğun olmasından dolayı biraz daha marketingi daha güzel olduğu için HDO yani High Definition Optics. İşte HD televizyonlar, 4K'lar falan hepimizin hayatında öyle demeye başladı. Aslında hikaye son derece basit. Şöyle, neden bu videoları yapıyoruz? Çünkü evet kataloglar, broşürler çevremizde var ama bunlar tam hikayeyi doğru anlatamıyorlar veya tam anlamanız gereken gibi anlayamayabiliyorsunuz bir broşürden. O yüzden ben size bunu biraz daha örnekler vererek çok basitçe anlatacağım. Şöyle, High Definition Optics dediği Oakley'in şu. Şimdi normalde bir pencere camından gözlük veya pencereden dışarı baktığımı düşünelim. Önümde dümdüz bir cam var. Hiçbir büküm yok üzerine, yamukluk yok, dümdüz bir cam. Oradan dışarıya baktığımda gözüme gelen ışık prizma etkisi geçerken camın içinden yaşamadan dümdüz gözüme geliyor. Veya önümde hiçbir şey olmadı. Yani şu an kameraya baktığım gibi baktığımda yine gözüme gelen ışık şu anda etraftan kırılmadan direkt göz bebeğime geliyor. Fakat araya bir şey koyduğunuzda yani işte pencere camı gibi onun içinden geçerek, camdan geçerek gözüme geliyor. Yani gördüğüm her şeyi o şekilde görüyorum. Fakat pencere camı dümdüz olduğu için geçen ışık kırılmadan gözüme geliyor. Yani çıplak gözle bakıyormuş gibi bakıyorum aslında. Fakat şöyle bir durum var. Gözlüklerin hiçbiri, yani önümde birkaç tane örnek Oakley gözlük var. Lensleri şöyle gördüğünüzde hiçbiri, bu bütün markalar için geçerli. Aklıma ilk gelen işte Ray-Ban'i, Police'i, şuyu buyu. Yani teknik olmayan markalar için de geçerli. Lensler hiçbir zaman pencere camı gibi dümdüz değil. Lenslerin hepsinde bir kavis var. İşte zaten problem de burada başlıyor. Eğer siz pencere camı gibi bir lensi, herhangi bir lensi alıp da bükerseniz o zaman ışık geçerken prizma etkisi yaşıyor ve içeride bükülerek gözünüze geliyor. Yani ışık dümdüz geçmiyor bu lensten. Şöyle düşünün. Buradan gelen ışık tam buradan geçerken de bunlar mikro milimetrik kırılmalar. Hafifçe kırılıyor ve ben şu an abartarak gösteriyorum. Böyle gelirken şöyle giriyor gözünüze. Bu ne oluyor? Bu sizin bir şeye bakarken, bir cisme bakarken devamlı beyninizin o yanılmayı, o kırılmayı düzeltmesine sebep oluyor. Aslında siz bunun farkına varmıyorsunuz ama arkada çalışan prosesör beyinde sürekli o yanılmayı düzeltiyor. Bu ne oluyor? Belli bir süre sonra güneş gözlüğü taktığınızda hepinizin başına gelir. İşte bir 2 saat güneş gözlüğü takın, gözlerinizin hafif ağrıdığını hissedersiniz mesela. Çok iyi bir gözlük değilse gözünüzde. Bunu hissedersiniz. Bunun sebebi bu söylediğim sebep. Işığın kırılması. Bu ayrıca neye yarıyor? Çok hassaslık gerektiren, mesela atıcılık. İşte ne bileyim savaş bölgesindeki askerler mesela. Veya yaptığınız spor, işte golf, tenis. Mesela çok hızlı gelen, 200 km gelen bir topa vuruyorsunuz. Orada gözlükteki o yanılma, ışığın yanılması topun yerini milimetrik olarak size farklı gösterebilir. Tamam, çok küçük yanılmalardan bahsediyoruz ama mükemmeli oynuyoruz zaten burada. Olay o, mükemmeli bulmak. İşte Oakley de diyor ki, ben diyor X, Y, Z. 3 boyuttan diyor lensin kalınlığını her noktasında değiştiriyorum diyor. Yani şu şekilde gözümün önünde durduğunda, şöyle takalım. Buradan gelen ışığın girdiği kalınlık ve açıyla ışık şuradan geldiğinde göz bebeğime girdiği açı aynı değil. X, Y, Z hem kalınlık farklı hem de lensin açıları farklı. Dolayısıyla X, Y, Z enleminde yani X, Y, Z enleminde matematik gibi düşünün. Lensin her yerden ışığı alışı aynı. Işık buradan da gelse göz bebeğime direkt giriyor. Buradan da gelse direkt giriyor. Bunu nasıl ispatlarlar?
Bundan yaklaşık 5 yıl önce Zürih'teki Oakley laboratuvarına gittim. Orada işte bize bir demo yapıyorlar. Dediler ki bir tane o Terminator'ın kafası gibi bir kafa koydular. O kafada 2 tane lazer var gözünde, böyle metal bir kafa, 2 tane lazer yanıyor kırmızı. Bu da yaklaşık 5 metre ilerideki bir noktaya o 2 tane nokta çıkıyor gözünden, bu kafanın, robot diyelim ona. Tek bir nokta oluyor. Çünkü neden? Biz 2 gözle bakıyoruz, tek görüyoruz. O yüzden video tek nokta oluyor. Dediler ki, kalabalığız böyle yaklaşık 20 kişi dünyanın çeşitli yerlerinden. Dediler ki üzerinizde güneş gözlükleri neler var? Marka söylemeyeceğim burada, yanlış olur marka söylemek. Biri çıkarttı bir marka, kendi gözlüğünü verdi. Getirdi, metal kafanın üzerine taktı. Pat, 2 tane nokta oldu. Tekti, 2 nokta oldu. Neden? Lens ışığı kırdı. 2 tane nokta görmeye başladım. Başka birinin dedi, sen ver dedi, yine X marka. Adam çıkarttı, verdi. Benim de bir gözlüğüm vardı, ben de çıkarttım, verdim. Hepsini arka arkaya takıyor, her seferinin tek nokta 2 oluyor. Her seferinde. Bazı bu kadar açılıyor, bazısı bazen yarım metre açılıyor. Bu işte, bu teknolojiye sahip olmayan. Dedi ki, şimdi dedi, buradakiler dedi, benim burada test laboratuvarımdakiler değil. Oakley gözlük takan var mı içinizde dedi. Birkaç kişi vardı yani, bir 5-6 kişi en az. Çıkarttı gözlüğünü verdi, taktı tek nokta. Öbürünü taktı tek nokta. Diğerini taktı tek nokta. Sonra dedi ki, buradaki laboratuvardaki de sizdeki bütün gözlükleri deneyebiliriz. Her zaman karşımızda tek nokta olacak. Çünkü biz XYZ Optics kullanıyoruz. Bizim lensimizden geçen ışık hiçbir zaman kırılmıyor. Kısacası High Definition Optics dedi, yani HDO diye kullandığı şu anda marketing yaptığı Oakley'in. XYZ Optics'tir aslında, aynı hikayedir. Ve gerçekten işe yaradığını ben kendi gözümle gördüm. Ha, şunu diyebilirsiniz, benim bu kadar hassas detay ihtiyacım var mı yok mu? O tabii size kalmış, bunun kararını vermek. Ama ben bu farkı şöyle hissediyorum. Tabii ki o yaptığım sporlar profesyonel atlet olmadığım için, sporcu olmadığım için şu anda öyle bir detaya çok ihtiyacım yok ama gözümün çok daha az yorulduğunu hissediyorum. Çünkü ışık hiçbir zaman kırılmıyor. Bu sebeple de Oakley'in HDO teknolojisinin çok faydalı, sadece insanlara hikaye anlatan değil, gerçekten faydalı bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sorularınızı cevaplamışızdır bu konuyla ilgili. Yine sorularınız olursa aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.